Uzun zaman önce uzak bir ülkede ben Aku, karanlığın şekil değiştiren efendisi, serbest bırakılmış korkunç bir şeytandım. Ama sihirli bir kılıç kullanan ahmak bir samuray savaşçısı önüme çıkıp bana karşı koymaya çalıştı. Son darbe vurulmadan önce zamanda bir kapı açtım ve onu kötü ruhumun hakim olduğu geleceğe yolladım. Ve şimdi o ahmak geçmişe dönmenin ve geleceğin kendi olan Aku'yu mahvetmenin yollarını arıyor. Bütün hikaye bu şekilde başlamıştı. Eğer 2000'li yılların öncesinde doğmuş isen zaten bu repliği ezberlemişsin demektir. Ama birçoğu kim bu Samuray Jack der gibi. Kendisi adaletin, cesaretin, asilliğin ve iyiliğin temsilcisiydi. O dünyayı şeytan olan Aku'dan korumak istedi. Bunun sonucunda ise birçoğunuz bilmiyor, karısını kaybetmek zorunda kaldı ve kendisini düş dünyaya kapattı. Bu çizgi filmin asıl hikayesini çok az kişi biliyor. Çünkü birkaç sezon yayınlandıktan sonra son verildi ve bizi bu güzelim hikayeden mahrum bıraktılar. Daha sonraları hikayenin devamını ve Aku'nun yok edilmesi bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Aku yok edildikten sonra Samuray Jack karısını kaybetmek zorunda kalıyor ve kendisini dış dünyaya kapatıyor. Savaş bölgesi Japon kesimlerinde geçtiği için çizgi filmin ismi de Samuray Jack. Bilmeyenler Samuray Jack'in karısı da mı var diyor ama keşke olmaz olsaydı. Neyse, lafı fazla uzatmadan bu videoda bilmediğiniz final sezonu ile Samuray Jack'in asıl hikayesi videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sen de emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olabilir ve en önemlisi bu videoyu beğenebilirsin. Hazırsanız başlayalım. Tarihler MÖ'yi gösterdiği zamanlarda mitolojik tanrılar evrendeki en kötü varlıkla savaşıyordu. Kötülüğün saf haliyle. Bu savaş sırasında bir parçası dünyaya düşer ve bunun sonucunda dünyayı bir bataklık kaplamaya başlar. Bu bataklık dinozorların sonu olur ve hepsini yok eder. Zaman geçtikçe insanlar bunu yok etmeleri gerektiğini düşünür ve onu kurutmak için savaş açar. Savaşan krallığın büyücüleri bir iksir hazırlar. Bu iksir sayesinde şeytanın yok edilebileceğini düşünürler. Kral ve ordusu bataklığın en derinlerine kadar ilerler. Ama bu sırada tek tek bütün askerlerini kaybeder. Bataklığın merkezine ulaştıktan sonra geriye bir tek imparator kalır. Geri kalan askerler ölmüştür. İmparator iksiri bu bataklığın tam ortasına attığında yok olması gerekirken cansız olan bu yer artık hayat bulur ve şekil değiştiren bir şeytana dönüşür. Yani bu bataklıktan Aku hayat bulur. Bu olayın ilk şahidi de Samuray Jack'in büyük dedesidir. Aslında dolaylı da olsa Samuray Jack'in dedesi Aku'yu canlandırıyor. Hayat bulan Aku, Samuray Jack'in dedesine eziyet olsun diye onu bir kayaya bağlıyor. Krallığını gözünün önünde yerle bir ediyor. Bu durum kralı çok üzüyor ve mitolojik tanrılar onun bu üzüntüsünü görüyor. Aku, insandaki bulunan bütün kötülüklere sahip bir varlık. Yalan, hile, korkaklık, açgözlülük gibi birçok etkiyi bünyesinde barındırıyor. Hikaye devam edersek tanrılar bu zavallı adamı görür ve onun erdeminden bir kılıç dövdürür. Bu sihirli bir kılıç ve Aku'yu yok edebilecek tek bir silah. Tanrılar bu kılıcı imparatora veriyor ve Aku'yla büyük bir savaş başlıyor. Bu savaşın sonucunda ise Aku 1000 yıl boyunca bir ağaca hapsoluyor. Her 1000 yılda bir tekrar canlanıp dünyayı yok etmek için geri gelecektir. Yani insanlık hazır olmak zorunda. Aradan yıllar geçer ve Aku geri gelir. İnsanlık ise büyük bir savaşa tutuşur. İşte hikaye aslında burada başlıyor. Küçük Jake'in babası bir imparator ve kılıcın sahibi. Son çare olarak kılıç darbeleriyle Aku'yu öldürmeye çalışsa da başarısız olur. Bu nedenle de annesi Küçük Jake ve kılıcı alıp uzak diyarlara gider. Annesi
Aku dünyayı ele geçirmeden bir an önce Jake'in eğitimlerini tamamlayıp kötülüklerin efendisi Aku'yu yok etmesi gerektiğinin farkındadır. Aradan geçen yıllar içerisinde Jake gelişir ve bir sürü eğitimden geçer. Sonunda Aku'yu yok edebilecek bir güce ulaşır. Tabi Aku boş durmamıştır. Bütün halkını ve babasını köle yapmıştır. Jake onları kurtarmak için Aku'yla karşılaşır. Her şey başta iyi gider ama son darbe vurulmadan önce Aku zamansal bir kapı açar ve Aku'nun hakim olduğu bir geleceğe yollar. Tahmini ise birkaç bin yıl. İnsanlardan geriye neredeyse hiçbir şey kalmaz. Konuşan köpekler, yaratıklar, robotlar ve tuhaf yaratıklardan oluşan bu evren Aku'nun kötülüklerinin yansımasıdır. Tabi Samurai Jack olayı başta kavrayamaz ama sonrasında Aku'nun bu gelecekte çok daha güçlü olduğunu ve onun yenmenin çok daha zor olduğunu düşünür. Bunun neticesinde kendi geleceğine dönüp son darbeyi vurmaya karar verir. Bu süre zarfında sürekli olarak zaman girdapları aramaya çalışır. Ama ne zaman bir kapı bulsa ya yok edilir ya da elinden kaçırır. Bir gün şansı yaver gidecektir. Nedeni bilinmez ama aradan geçen zaman içerisinde 50 yıl içinde Jake hiç yaşlanmaz. Geldiği ilk günkü gibidir. Bu aradan geçen zaman içerisinde bütün kapılar da yok edilmiştir ve artık Jake'in umudu kalmamıştır. Umudunu kaybeden Jake artık kafayı yemeye başlar. Bildiğiniz XP kasar gibi sağda solda herkese yardım eder. Aradan geçen 50 yıl içerisinde o kadar çok insana yardım etmiştir ki artık adına heykeller yapılmış ve Aku'ya karşı savaşta Jake'in bir talimatını bekler olmuşlar. Ki son savaşta zaten bu zamana kadar yardım ettiği bütün herkesin birlikte savaştığını görebiliyoruz. Neyse devam edelim. Aku artık Samurai Jack'ten sıkılmış ve onu yok etmek için uğraşmaz hale gelmiştir. Bu olaylar gerçekleşirken Aku'nun ilgilenmediği kadın bir tarikat çıkar. Bu Aku'nun adına Samurai Jack'i yok etmek isteyen bir topluluktur. Aku'ya tapan bu kadınlar onun bıraktığı sıvı ile çocuklar yapar ve doğan bebekler Aku insan karışımı çocuklara dönüşür. Samurai Jack'i öldürebilmek için de eğitilirler. Sizler bunu görmediniz hiç ama Aku'nun kızları var ve görevleri Samurai Jack'i öldürmek. Bu 7 kız kardeşler defalarca denemeye rağmen onu öldüremez. Ama olmaması gereken bir şey olur. Jake kılıcını kaybeder. Bu süre zarfında kılıçsız kalan kahramanımız umutsuzca yollara düşer. Jake amacından sapıp umudunu kaybettiği için kılıç onu terk eder. Bu sürede Aku'nun kızlarından 6'sını haklayan Jake son bir tanesiyle uğraşır. Her fırsatta Jake'i öldürmeye çalışır ama bir türlü yenemez. Bu uğraşlar neticesinde de bir süre sonra Samurai Jack ve Aku'nun kızı birbirlerine aşık olur. Bu iki düşman artık sevgili olur ve Aku'nun kızı Samurai Jack'in nihai amacını gerçekleştirmede büyük rol oynar. Çünkü yıllarca Aku'nun dünyayı değil Samurai Jack'i yok ettiğini zannederler. Kin ve nefret ile büyütülürler. Samurai Jack'in içindeki iyiliği ve merhameti Aku'nun kızı görür ve aslında ne kadar iyi biri olduğunu anlar. Birbirlerine aşık olan bu iki kahraman Aku'yu yok etmek için inine gider. Aku'nun kızı Samurai Jack'e çok yardımcı olur ve portaldan geçmesine yardımcı olur. Çünkü aslında dolaylı da olsa Aku'nun bütün güçlerine kız da sahiptir. Yani kendisi bir portal açabilir. Kılıcın kaybolduğunu söylemiştik ama Jake, Aku'nun kızı yani Ashley ile tanıştıktan sonra umudu tekrar yeşerir ve nihai amacını gerçekleştirmek için yollara koyulur. Bu nedenle de kılıç mitolojik tanrılar tarafından tekrar Jake'e verilir. Aku kızı tarafından ihanete uğramıştır. Samurai Jack ve Aku'nun kızı geçmişe dönerek Aku'yu yok ederler. Dünya eski haline döndü. Samurai Jack ve Aku'nun kızı evleniyor. Mutlu son derken aniden Aku'nun kızı yere yığılır. Çünkü Aku ölürse onun enerjisinden beslenen kız da var olamayacaktı. Aku geçmişte olmaz ise gelecekte de kız da olmazdı. Bu zaman paradoksu mantıksal olarak hatalarla dolu olsa da Ashley yok oluyor. Belki de Samurai Jack bunu bilse hayatının ilk ve son aşkını öldürmeyecek başka bir yol arayacaktı.
Bunun sonucunda ise amacından da sapabilirdi. Aku'nun kızı ölür ve Samuray Jack derbeder bir hale bürünür. Aradan yıllar geçse de Samuray Jack eski haline dönemez. Bu adamı bu halde görünce için parçalanmadı değil. Ama yahu koca efsanevi çizgi film böyle mi biter? Adamı ne hale getirdiler? Açıkçası çizgi film mutlu sonla falan da bitmedi. Aku öldü, dünya kurtuldu, kızı öldüğü için de Samuray Jack'in hayatı mahvoldu. Koca efsanevi de bu şekilde bitirdiler. Sinirlendim ya. Evet dostlar, sizlere olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, en önemlisi yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.